ilk söylendiğinde olur mu öyle şey, Amerika her şeyi planlıyor gibi algılıyor insanlar. Öyle bir güç keşke olsa. İsrail'in mesela faaliyetlerinin Amerika'yı sürüklediğini, Amerika'nın bocaladığını, karar alamadığını hep beraber tecrübe ettik işte. Amerika'yı Amerika yapan şey sadece siyaseti değildi. Amerika'yı Amerika yapan ideolojik kökleriydi, felsefi kökleriydi, özgürlük düşüncesiydi mesela bunun içerisinde önemli olan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet aklı nasıl çalışır? Son derece karmaşık bir akıl olduğunu ilk elde kabul etmemiz gerekiyor bunun. Yani bizim bildiğimiz kıta Avrupa'sındakine benzer devlet mekanizması değil, Amerika'nın karmaşık sisteminin devletine de tam olarak yansıttığını bilmemiz gerekir. Karmaşık derken bu karışık değil, karmaşık. Kendi içinde de bir ideali yakaladığı iddia edilirdi hep Soğuk Savaş zamanında. Modern bir sanayi toplumunun tamamen liberalizm üzerine kurulu, özgürlükleri garanti altına almayı amaçlayan ve bunu dengelemeye çalışan bir devleti olduğu ve bu çerçevede de aklın da yine tartışma üzerinden kurulduğu iddia edildi Soğuk Savaş boyunca. Bu iddia çok yanlış olmayabilir. Çünkü köklerine baktığımızda aslında Amerikan devlet aklının ta Tocqueville'e kadar gittiğini görürüz. Bir şekilde Lafayette'e gittiğini görürüz. Yani Avrupa'nın 18. asırdaki birikiminin farklı bir şekliyle, yani Avrupa'daki şekliyle değil ama farklı bir şekliyle tezahürü olduğunu bilmek gerekir. Yani Türkiye'de çokça kabul edilen Amerika'nın köksüzlüğü iddiası bu bağlamda tartışmaya açıktır aslında. Karmaşıklık kavramını da izah edecek olursak, checks and balances dedikleri bu denge ve denetim mekanizmalarının bir şekilde her güç odağının başka bir güç odağı tarafından dengelenmesi üzerine kurulduğu, her bir varlığın başka bir varlık tarafından dengelenmesi üzerine kurulduğu iddia edilir. Fakat tabii ki bu ideal anlatı. Bu ideal anlatının içerisinde mesela coğrafi olarak yine bir eyalet sistemi, yani bir federasyon sisteminden bahsedilir. Dünya üzerinde federatif sistemin gerçekten işlediği tek örnek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mesela çok Türkiye'de bilinse de altı çizilmeyen hususlardan bir tanesi Almanya'nın da federal bir devlet olduğudur. Fakat Alman federalizmi Amerikan federalizmi ile karşılaştırıldığında son derece güçsüz, son derece de başarısız bir federalizmdir. Federal özellikler anlamıyla. Coğrafi anlamda böyle. Güç merkezleri anlamında söyledik. Mesela Temsilciler Meclisi ile Senato'nun ilişkisi. Başkanlıkla kongrenin ilişkisi, yani Temsilciler Meclisi ve Senato'nun oluşturduğu kongrenin ilişkisi. Askeri yapının kendi içindeki özerk durumu. Ama tabii bütün bunların ötesinde yargının çok kuvvetli bir geleneğe sahip olduğu ve Amerikan sisteminden bahsedilir. Bir karmaşık, mükemmele yakın bir ideal olarak da tasvir edildi. Fakat her sistem kendi içinde değişime açıktır. Değişemediği zaman da sabit duranların kendi içinde çürümeye başladığını görürsünüz. Amerikan sistemi için çürüme kelimesini kullanmak doğru mu bilmiyorum ama uzun zamandan beri ciddi zaaflar göstermeye başladığını tespit etmek mümkün. Uzun zamandan beri de açık açık tarihlendirmek gerekirse zannediyorum 1960 yılını, yani Eisenhower'ın görevi bıraktığı dönemi bir kerteriz noktası olarak almak gerekir. Zaten hemen arkasından gelen John F. Kennedy'nin de bir suikaste kurban gitmesi, Amerikan sistemindeki bu karmaşık ideal durumun artık işlememeye başladığının ve bir başkanının bile suikaste kurban gidebildiği, dolayısıyla şiddete mahal veren, şiddeti engelleyemeyen bir pozisyon içine girdiğini söylemek yanlış olmayacak. Fakat tabii ki şu var, özellikle 1960'ların sonu, 70'lerin başıyla itibaren Amerikan sisteminin kurucu unsurlarından bir tanesi olan, aslında dünya sistemi içerisinde Amerika'yı özgül kılan Bretton Woods sisteminin bir akamete uğradığını tespit etmemiz gerekir. 1971 yılında Vietnam Savaşı'nın yarattığı mali külfetle baş edemeyen Amerika, Nixon Shock adı verilen bir kararla altın-dolar ilişkisini bozdu. Yani ortadan kaldırdı. Bu artık yepyeni bir dünya sistemi demekti ama aynı zamanda Amerika için de yeni bir sistem demekti. Sadece Amerika'yı mali anlamda kurtarmakla kalmadı Nixon Shock. Olumlu tarafı bu olabilir. Fakat menfi tarafı ise şu oldu:
finans sektörünün sermaye aleyhine fazlaca gelişmesine müsaade eden, aynı şekilde finans sektörünün sermaye aleyhine gelişiminin sadece toplumsal ilişkilerde değil fakat ekonomik ilişkilerden başlayıp toplumsal ilişkilere süren bir süreklilik içerisinde köklü değişimlere sebebiyet verdi ve bu değişimlerin de ne yazık ki müsbet değil menfi yönde olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani şöyle söyleyelim, Amerika'yı Amerika yapan şey sadece siyaseti değildi. Amerika'yı Amerika yapan ideolojik kökleriydi, felsefi kökleriydi, özgürlük düşüncesiydi mesela bunun içerisinde önemli olan, ama hepsinden önemlisi bir modern sanayi toplumunun devleti olarak kendisini icra etme şansı bulmasıydı. Modern sanayi devleti, modern sanayi toplumunun uygunluğu, ona mütenasip bir devlet yapısı modern sanayi toplumunun finans gelişimiyle beraber, yıpranmasıyla beraber ise bizim karşımıza Amerikan devletinde de çeşitli sorunlara, ciddi meselelere yol açtığını tespit edebiliriz. Bunlardan en önemlisi zannediyorum siyaset yapma şekilleri. Özellikle lobicilik, özellikle Amerika'nın kuruluşundaki temel ilkelerden olan, her farklı çıkar grubunun kendisini ifade etmesinin ortak aklı yaratacağına olan, inanca dayalı olan lobi sistemi ve temsil sisteminde ciddi krizler 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başladı. Büyük şirketlerin kamu aleyhine, genel Amerikan çıkarları aleyhine ama kendi çıkarlarını savunmak için Amerikan dış politikasını ve Amerikan iç politikasını da yönlendirebildiği bir sürecin başladığını tespit etmek gerekir. Tarihçi olarak tabii ki öyle olsaydı böyle olurdu gibi cümleler metodolojik anlamda bizde ilk hatadır. Onu söylemeyiz. Fakat sadece spekülasyon anlamında şunu söylemek mümkündür. Sovyetler Birliği'nin erken yıkılması, beklenmedik derecede hızla yıkılması aslında Amerikan sistemindeki pek çok arızanın da görmezden gelinmesine sebebiyet verdi. Çünkü çok büyük bir zaferdi gerçekten bu Amerikan devleti için ve uluslararası politikada. Bu zaferin görkemi, herhalde kelime yanlış olmayacaktır, bir güç sarhoşluğuna sebebiyet verdiği için 90'lı yıllardan itibaren Amerika'nın kendisi için, kendi geleceği için yapması gereken reformları yahut kendisiyle çeşitli siyasal, sosyal, felsefi tartışmalarını yapmasına izin vermedi. Zannediyorum bugün Amerika'nın yaşadığı önemli sorunlardan bir tanesi budur. Amerikan siyasetinin bir şekilde aşırılıklara savrulmasına, yani hem Demokrat Parti'de hem Cumhuriyetçi Parti'de aşırılıklara savrulmasına mahal verdi bu durum. Ve bu aşırılıklarda Amerika yapan temel kavram olan denge kavramını zannediyorum ortadan kaldırdı. Fakat bir kere daha söyleyecek olursak 19. asırda bir deney olarak kurulduğu söylenir Amerika'nın. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde girişimci sınıfın ve şahsi hürriyetlerin temel şart olarak alındığı ve merkeze alındığı bir siyasal yapılanma söz konusu değildi Amerika'ya kadar. Amerika bu anlamda insanlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Fakat kendi içindeki sorunları da aşamadığını ve bu sorunları aşamamanın getirmiş olduğu merkezin erimesiyle karşı karşıya kaldığını ve merkezin erimesiyle karşı karşıya kalınca da en temel kurucu değerlerine bile yabancılaşmak durumunda kaldığını bugünlerde tespit etmek yanlış olmayacaktır herhalde. Peki düşmanını nasıl belirliyor? Şöyle, onun tabii ki pek çok boyutu var. Yani düşman belirleme süreçleri her devlet için aslında bir şekilde farklı katmanlarda ortaya çıkar. Yani düşman belirleyerek kendinizi tanımlayabilirsiniz, kendinizi tanımlayarak düşman belirleyebilirsiniz. Bu kimlik inşalarında kaçınılmazdır. Amerikan toplumu için düşman kavramı ile Amerikan devleti için düşman kavramı çok farklı olabileceği gibi, Amerika'nın o biraz önce bahsettiğim karmaşık yapısından mütevellit bu süreçlerin çok öngörülemez olduğunu da tespit etmek gerekir. Yani Amerikan ulusal çıkarları nasıl tarif edilir? Düşman nasıl belirleniyor? Zannediyorum o çerçevede ortaya koymak gerekir. Amerikan ulusal çıkarları bir şekilde o biraz önce anlattığım karmaşık sistem içinde belirlenmesi beklenirdi. Fakat bu karmaşık sistem artık rasyonelitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya. O yüzden de kendisine biçtiği rolle alakalıdır. Amerika'nın her büyük güç gibi, her süper güç gibi, her hegemon devlet gibi tarihte de hep böyle olmuştur. Dünyaya bir nizam verme iddiası vardı. Dünyaya nizam verme iddianız varsa eğer,
O nizamın ne olduğunu ilk başta bilirsiniz. Soğuk Savaş döneminde mesela bu çok açıktı. Hür dünyanın lideri idi Amerika. Hür dünya kavramı ne demektir? Modern ulus devletlere dayalı, liberal ekonomik sistemin benimsendiği, aynı zamanda demokratik değerlere vurgu yapan bir dünya tasavvuru. Bakın bu bir medeniyet iddiası aslında. O medeniyet iddiası içindeki öteki ise son derece açıktı. Elinde nükleer silahları bulunan, demokrasi kavramını işçi sınıfı kavramıyla beraber değerlendiren, modern ulus devletler yerine daha onu aşan enternasyonalist yaklaşımlara sahip olan Sovyetler Birliği. Ve bu Soğuk Savaş boyunca da değişmedi. Bunun dozu arttı, azaldı. Yani düşmanla ne kadar konuşulabilir? Düşman mıdır? Hasım mıdır? Rakip midir? Çeşitli dönemler yaşandı Soğuk Savaş'ın da içinde. Fakat Soğuk Savaş dönemi insanlık tarihinde iki ideolojinin dünyayı böldüğü ve Amerika'nın da bir tarafın başında olduğu, hegemon olduğu sistem. Soğuk Savaş sonrasında her şey allak bullak oldu tabii ki tüm dünyada. Sovyetler Birliği tehdidi ortadan kalktı. Bu şu demek, sadece bir ulusal ya uluslararası politika anlamındaki rekabet değil, ama aynı zamanda ideolojik rekabetin sona ermesi olarak değerlendirildi. Aynı zamanda sistemsel rekabetin sona ermesi olarak değerlendirildi. O zaman da şu soru soruldu. Bir rekabetin içerisinde hegemon bir güç kendi tarafında olanlar üzerinde belirli haklara sahiptir. Peki eğer rakip yoksa o hakların kaynağı nedir? O zaman hepimiz eşit miyiz? Artık Amerika hegemon değil mi? Amerikan sistemi tüm dünyaya hakim mi oldu? O zaman yeni dünya nasıl kurulacak? Soru buydu. 90'lı yıllar ciddi anlamda pek çok kesim için umut yıllarıydı. Şöyle, Sovyetler Birliği yıkılmıştı, sosyalizm tehdidi bitmişti, demokrasi kesin bir zafer kazanmıştı, liberalizm kesin bir zafer kazanmıştı. Bunların hepsini tırnak içine alarak söylüyorum. Ve artık daha da yeni, daha da tırnak içinde yine özgürlükçü bir dünya kurulacaktı ve bu barış getirecekti. Fakat bu böyle olmadı. Buradaki temel mesele Amerika'nın Soğuk Savaş dönemindeki hegemon olmasına rağmen Soğuk Savaş sonrasında kurucu bir akıl ve bir telos, yani bir ideal inşa edememe sorunu oldu. Yükselen farklı güçleri analiz edememe, farklı bölgelerdeki farklı kültürel kodları analiz edememe, ama en çok zannediyorum burada düşünsel anlamda, yani entelektüel anlamda, kelimeyi mazur görün lütfen, ama bir çuvallama söz konusu. 90'lı yılların en önemli çalışması tarihin sonuydu. Tarih sona falan ermedi, tersine hızlandı. 90'lı yıllarda din ortadan kalkıyordu mesela Amerikalı aydınlara göre. Millet ortadan kalkıyordu. Sınıf zaten ortadan kalkmıştı. Peki insanı insan yapan şey neydi? İnsanı manalı kılacak, insanı yaşadığı hayatın içerisinde bir mana bütünlüğüyle mutlu kılacak ve bu çerçevede de cemiyetleri mutlu kılacak bir kavram üretilebildi mi? Üretilemedi. Onun yerine şunu söyledi Amerikan aydınları. Dediler ki çırılçıplak bir insan en mutlu insandır. Bakın bu liberalizmin en uç, en radikal kavramsallaştırmalarındandır. Halbuki medeniyet dediğimiz şey eninde sonunda örtme kavramıyla alakalıdır. Mahremiyet, insanın ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Bunun tam tersi vaaz edildi toplumlara ve bunun özgürlük ve mutluluk getireceği, hatta toplum kavramının bile artık tartışmalı olduğu, toplumun bireyi ezdiği gibi, akademide son derece makbul, benim de son derece eğlenebileceğim, fakat siyasete uyarlandığında çuvallamaya sebebiyet verecek bir aşırılaşmış liberalizm iddiası kuruculuğu da yanında bulundurmadığı için ne yazık ki 90'lı yıllar insanlık için kayıp yıllar oldu. Büyük hayaller, büyük umutlar, ama büyük hayaller ve büyük umutların bir sonucu iyiye ulaşmaksa diğer bir muhtemel sonucu da büyük hayal kırıklıklarıdır. 2000'li yıllar ve özellikle son 10-15 yıla baktığımızda ciddi hayal kırıklıklarının yanında insanlıkta arayış olduğunu da gördük. Çünkü aşırı olan, maksimalist olan her şey illaki onun aksini de yaratır. Aksi maksimalizmler de ortaya çıkacaktır. Bu siyasal düşünceler anlamında ortaya çıktı. Yanlış iddiaların yanlışlandığını hep beraber tecrübe ettik. Millet kavramı yeniden yükseldi. Ulus devletlerin çıkarları yeniden yükseldi.
Ama hepsinden önemlisi bambaşka bir şey. İnternet denen kavram ve süreç ekonomik ilişkileri, gündelik yaşam pratiklerini o kadar hızlı değiştirdi ki bütün bunlara uygun toplumsal ilişkiler ve siyaset ilişkilerinin tesis edilmesi gerekti. Halbuki Amerikan liberalizminin iddiası kendi içinde dengesini bulacağı ve toplumların ve bireylerin kendi kendine yeni kurumlar inşa edeceği yönündeydi. Daha doğrusu kurum da demedi onlar, oluşlar, varoluşlar. Halbuki kurumsuzlaşmış yığınlar hiçbir zaman mutluluk getirmez, sadece huzursuzluk kaynağıdır. Ve bugün bunu zaten tecrübe ediyoruz ziyadesiyle. Bunun yanında bambaşka bir şey oldu. Güç dengeleri, yani uluslararası politikadaki güç dengeleri değişti. Yükselen bir Pasifik karşımıza çıktı. İktisadi anlamda değil, sadece artık askeri anlamda da yükselen bir Pasifik. Ve Atlantik dediğimiz coğrafya, yani Atlantik'in iki yakası, yani batısında Amerika, doğusunda Avrupa, ki biz de bunun parçasıyız, da tedirginlikler yaşamaya başladı. Hem iktisadi anlamda hem sosyal anlamda, ama aynı şekilde de bir dünya sisteminin eksikliği anlamında. Bir genel mimarinin olmadığı noktada da herkesin kurduğu olduğu, Hobbes'un tarif ettiği hal ortaya çıktı. Bu hal Hobbes'ta da açıkça ortaya konduğu gibi Leviathan'ı ortaya çıkarır. Yani o korkunç, onun kafasındaki devlet kavramı. Çünkü düzen ister insanlık, istikrar ister. Çünkü bunun altında yatan bir şey vardır. İnsan zihni bütünsel manalar peşinde koşar. Bunu sunamadığı zaman da itaatten kaçınır. Dolayısıyla pek çok düzlemde, yani hem iktisadi düzlemde hem sermaye birikimi anlamında yeni sermaye gruplarının ortaya çıkmasıyla, hem konvansiyonel sanayi toplumunun değişimiyle, hem istihdam politikalarıyla, hem sosyal ilişkilerle, ama gündelik hayat pratikleriyle yepyeni bir dünya kurulurken buna uygun bir sistem ve rıza üretemedi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla o tek hegemon olma durumu şu an sallantıda. Bitti demiyorum, fakat yenisi henüz kurulmadığı için bitti demiyorum. Fakat bir sallantıda olduğu da açık. Ve bütün bunların yanında artık yeni güç odakları, yeni adaylar seslerini yükseltiyor. Dünyada artık Çin diye bir gerçeklik var. Önümüzdeki 10 yıl Hindistan diye bir gerçekliği konuşacağız. Rusya büyük bir iktisadi güç asla değil. Bir toplumsal cazibe merkezi de değil. Fakat nükleer silahları olan, çok daha kısa süre öncesine kadar iki süper güçten birisi olmanın avantajlarına sahip olan bir ülke. Brezilya son derece hızla yükselen bir iktisadi güç ve dünyaya söyleyecek sözleri olduğunu da iddia edebiliyorlar. Yükselen bir Endonezya var. Yoğun bir nüfusuyla Nijerya var ve enerji kaynaklarıyla. Kocaman bir Afrika var. Sadece Nijerya değil. Ve bütün bunlar olurken bizim bildiğimiz konvansiyonel dünya dediğimiz 20. yüzyıl dünyasının o büyük güçleri olan Avrupa ülkelerine baktığımızda iktisadi sıkıntıları görüyoruz, sosyal sıkıntıları görüyoruz, siyaset üretememe sorunlarını görüyoruz. Ciddi anlamda bir siyaset kapasitesi meselesi Avrupa'da karşımızda duruyor. Ve bu da biraz önce söylediğim gibi tek hegemon olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki yarılmalar ve siyasal istikrarsızlıklardan mütevellit tek hegemon olma gücünü en yakın partnerleri olan Avrupa üzerinde bile sürdüremediği yeni bir döneme işaret ediyor. Peki Amerika her olaya nasıl bu kadar çabuk müdahil olabiliyor? Çok da olamıyor aslında. Çok da olamıyor. Eskisi kadar değil. Yani öyle bir gücü olmadığını görüyoruz. Yani 1990'lı yılların Amerika'sını düşünün. Benim işte Hariciye Konseri'nde özellikle anlatmaya çalıştığım şey oydu. 90'lı yıllarda tek süper güç, tek hegemon ve gerçekten de müdahil olabiliyordu. Fakat kurucu olamamıştı 90'larda. Bugüne baktığımızda ise bırakın kurucu olmaktan zaten vazgeçtik de müdahil olma konusunda bile ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Son bir yıl içerisinde Filistin'de yaşananlara gördüğünüzde Amerika'nın sürüklendiğini görebiliyorsunuz. Yani bu ilk söylendiğinde olur mu öyle şey, Amerika her şeyi planlıyor gibi algılıyor insanlar. Öyle bir güç keşke olsa, çünkü o huzur getirir. Sizin hoşunuza gidecek bir huzur olmayabilir ama yine de huzur olur. Öyle bir şey yok. İsrail'in mesela faaliyetlerinin Amerika'yı sürüklediğini, Amerika'nın bocaladığını, karar alamadığını hep beraber tecrübe ettik işte.
Dolayısıyla artık o eski Amerika olmadığını tespit etmemiz gerekir. Fakat eski Amerika olmadığını tespit ederken şöyle bir yanılgıya da düşmemek gerekir. Artık bölündü, parçalandı, yok oldu, işte yeni başka hegemonlar var. Hayır, henüz öyle değil. Düşüşte olduğunu. Yani bu bir trend. Aşağıya doğru giden bir trend. Yükselenler de var. Bu da doğru. Fakat hala dünyanın askeri harcamalarının toplamının %48'inin sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirildiğini de hatırlamak gerekir. Peki müesses nizam nasıl kuruldu? Müesses nizam çok tartışmalı bir kavram Amerika içinde. Şöyle mesela bugünlerde çokça tartışılan popülizm konusu müesses nizamın yokluğu demek aslında. Müesses nizam bir yanıyla son derece pejoratif bir kavramdır. Yani demokrasiyi baltalayan aslında bir oligarşik yapıdan bahsedilir müesses nizamın içerisinde. Bu bir kabuldür. Başka bir kabul ise müesses nizamın aslında demokratik sistemin sürekliliğini sağlayan bir nevi ana hat olduğudur. Ve bunların hepsi tartışmalı konular. Yani bir tanesi doğrudur demek gerçekten yanlış. Nasıl tarif edildiği bile şüpheliyken nasıl kurulduğuna baktığımızda tam bir cevap vermenin zor olacağını kabul etmemiz gerekir. Mesela müesses nizamı eğer askeri ekonomik kompleks olarak tarif ederseniz, biraz önce zikrettiğim Eisenhower 1960 yılında 2. dönem devlet başkanlığını bitirdikten sonra verdiği bir mülakatta bir soruyla karşılaşıyor. Diyorlar ki her şeyi çok iyi yaptınız, beceremediğiniz hiçbir şey olmadı mı? Bu 2 dönemde 8 yıl içinde. O da diyor ki bir şey oldu. Askeri ekonomik kompleks denen şeyin ne olduğunu bile tam olarak anlayamadım. Bakın bırakın onunla baş etmeyi, ne olduğunu bile anlayamadım. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 yıl devlet başkanlığı yapmış ve Amerikan rüyasını kuran devlet başkanının cümlesi. Demek ki müesses nizamdan kastımız eğer buysa, derinlerdeki gizli ilişkiler, maddi çıkarlar ve devletin farklı bürokratik aygıtlarının kanun dışı olmasa bile meşruiyet dışı ilişkileri ise eğer, bu zor bir kavram gerçekten. Fakat eğer bahsettiğimiz müesses nizam, kurulu düzen demek çünkü malum o isminden de anlaşılabileceği üzere, müesses nizam eğer kurulu düzen demekse, oradaki demokratik sistemin içerisindeki 2 partili yapı, iki kabineli, 2 başlıklı senato yapısı, güçler ayrılığı ilkesi, bunlar da müesses nizamı anlatan şeylerdir. Popülizm tartışmaları çerçevesinde müesses nizama bakıldığında iddia edilen şey şu: müesses nizam demokrasinin garantisidir, bizzat kendisi. Popülizm ise demokratik kurumları ortadan kaldırır. Eğer böyle kabul ederseniz. Eğer söylediğim gibi hukuki olmakla beraber meşruiyeti sorgulanan gizli kapaklı ilişkilerle oluşturulmuş bir çıkar grubu, bir oligarşik yapıdan bahsediliyorsa bu tamamen zaten kriminal bir konu olsa gerektir. Hani bir aydının yahut bir sosyal bilimcinin çok da analiz kapasitesini aşan, daha çok savcıların işi olması gereken bir konudur. O yüzden 2 çerçevede bakmak mümkün herhalde müesses nizam. Geçen yıl çıkan Kafiye Çağı adlı kitabımda önemli bir, kendimce önemli bulduğum bir tespitim var. O da şu: müesses nizam kavramının bir entelektüel tarafı olsa gerek. Bu entelektüel tarafta çok ciddi anlamda aşınma olduğunu tespit edebiliyoruz Amerika'da. Aşınmadan şunu kastediyorum: dünyayı çok iyi tanımayan, dolayısıyla da kurucu cümleler, kurucu fikirler üretemeyen bir Amerikan entelektüelitesinden, Amerikan üniversite sisteminden bahsetmek yanlış olmaz. Son çıkan romanımda, yani Hariciye Konseri'nde 90'lı yılları ve Amerika'nın kapasitesizliğini özellikle ele alıyorum. Onun da sebebi şu: çünkü 90'lı yıllar büyük bir ideal dönemiydi insanlık için ve o ideal ne yazık ki harcandı. Ve o idealin harcanmasında da en önemli kavram olarak rızayı görüyorum. Rıza kavramı, o yüzden Hariciye Konseri romanının en önemli kavramlarından bir tanesi. Orada geçen bir cümleyle söyleyecek olursam, bu bir Amerikan barışı değil. Bu Amerikanvari bir Helenizm. Yani rızaya dayalı bir huzur ve barış ortamından değil de güç ve zorla iknaya dayalı bir yeni dünya kurma arayışıydı 90'lı yıllarda.